Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni model tulum çalışmamızla karşınızdayım. Tulumumuzun büyüklüğü 6 ay 1 yaş arası oldu diyebilirim. Ancak videonun sonunda santim olarak ölçülerini verdim. Oradan baktıktan sonra büyüklüğüne karar verip sizler örgünüze başlayabilirsiniz. Aynı zamanda yeni doğan 0-3 aylık ve daha büyük tulum örmek isteyen arkadaşlarım için de 1-1,5 yaş için sayılarını verdim. İnceledikten sonra örgünüze başlayabilirsiniz. Tulumumuz farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bir model oldu. Şöyle pembe renkle de yapmaktayım. Bunu da size göstereyim. Ve aynı zamanda farklı bir iple çalışmıştım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Buradaki çalıştığım ipim, kullandığım ipim Nako Paris serisinden. Tabi bu verdiğim ip markaları işbirliği veya reklam değil, bunu söylemek istiyorum. Tamamen öneri niyetiyle paylaşıyorum bu ip bilgilerini. Bunun için 3 tane ip kullanıyoruz. 3. ipten biraz kullandım. Kalanıyla da şöyle kombinlemek niyetiyle kulaklı bere çalışması yaptım. 3 iple ben bu iki parçayı da tamamladım. Tabii ki bu değişebilir sizin örgünüze göre. Yani tulumunuzun büyüklüğüne, el sıkılığına göre değişkenlik olabiliyor. Beremi de tam 3. ipten başa baş yetecek şekilde tamamlamış oldum. Bu arada bere yapımında videoları arasında mevcut. Bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Kullandığım şiş numarası da 3,5-4 ile çalışabilirsiniz. Örerken misinalı şişe ihtiyacımız var. Şuradaki birleştirme detayından sonra misinalı şişle örüp ilerliyoruz. Misinalı şiş edinmemiz gerekiyor. Bunumuzda yan tarafında bağcık detayımız var. Yine kısmında da bağcık çalışmamız var. Arkadan da görüntüsü böyle. Düz örgülerle yapacağımız bir tulum olacak. Ve örgümüzü anlatmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ip Kartopu Baby One olacak. Sizler Nako Elite Baby, Alize Baby Best de kullanabilirsiniz. O iplerle de uyumlu olur tulumumuz. Bu ipimin uzunluğu da 250 metre uzunluğunda ve renk numarası da 580. Bu tulumumuz için kullandığım ipimin markası Nako Paris. Rengiyle ilgilenen arkadaşlarım için 292, ipimizde 245 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. İsterseniz de bu ipi tercih ederek tulumunuzu örebilirsiniz. Şimdi şiş olarak da 3,5 numaralı şiş tercih ettim. Benim elimin sıklığına göre 3,5 numara uygun. 3,5 numaralı şişime tam 50 tane ilmeğimi attım. Ve bir sıra ters ördüm bütün ilmekleri. Hemen burada yaka için roba ayrımına başlayacağız. Tekrar ediyorum. 3,5 numaralı şişime 50 tane ilmeğimi attım. İpimi şöyle bağladıktan sonra bir sıra ters örgülerle ördüm. Bir detay olmadığı için burayı ben geçtim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum ve roba ayrımını yapacağım. Bunu da nasıl yapacağız? Hemen şurada dağılımını göstereyim size. 50 ilmeğimiz bu. 2 ilmek önlere vereceğim. 9 kol. 20 ilmek arka, 9 kol, 2 ilmek önlere vereceğim. Şu aradaki daire içine aldığımda roba için artıracağım. Sabit 2 ilmeğim olacak. Sağında solunda gizli artırmalar yapacağız bu roba çalışması için. Yani şöyle şurada göstereyim. Ön için 2 ilmek ayırdık çünkü burada V yaka görüntüsü kuruveze yaka çalışmasında hem bu tarafta artıracağız hem roba çalışması için buradaki 2 ilmeğimin dibinde artıracağız. Ön taraf için iki tarafta artırma yapacağımız için ilerledikçe ön ilmeklerimiz çoğalacak. Burada kafanız karışmasın. Şimdi hem işaretlerimizi takalım hem de ayrımları yapıp ve de artırmalar yapmaya başlayalım. Şimdi burada ön için 2 ilmek öreceğim. Şurada olduğu gibi 2 ilmeğimi örüyorum. Burası benim örgümün ön yüzü. Baştaki ilk ilmeğimi de örerek aldım. Çünkü sonrasında yaka çevresinden ilmek toplayacağız. Şurada göstereyim. İlmek toplayacağımız için şu dibinde delik bir görüntü olmasını istemediğim için ilk ilmeği de örerek aldım. Şimdi ön taraf için iki ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Çünkü yanındaki 2 sabit ilmeğime geldim. Şurada daire içine aldığım bu 2 sabit ilmeğimden önce sağında ve solunda gizli artırmalar yapacağım örgümün her ön yüzünde. Burada işaret takalım isterseniz sizin daha iyi anlamanız için. Bu 2 sabit düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Yine bunun dibinde tabii şuraya da işaretimi takayım. Gizli artırma yapıyorum. Ve kol için 9 ilmek örüyorum.
9 ilmeğimi ördüm. Gizli artırma yapıyorum. Çünkü 2 sabit ilmeğime geldim. Hemen işaretimi takayım, bu 2 ilmeğimi belirleyeceğim. Ve aradaki 2 düzümü örüyorum. Yine işaretimi takayım. Bu 2 düzümden sonra bir gizli artırma ve arka için 20 ilmek örüyorum. 1 2 17 18 19 20 gizli artırmadan sonra 20 ilmek ördüm. 2 4 6 8 10 18 20 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 düz örüyorum. Tekrar işaretimi taktım bu 2 düzümün dibinde. Bir gizli artırma yapıyorum ve kol için 9 ilmek örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Sizler bildiğiniz gibi de gizli artırma yapabilirsiniz ama hemen şöyle ipi alıyorum. Çapraz bir görüntü vererek gizli artırmamı yapmış oluyorum. Şimdi aradaki 2 düzümü örüyorum. İşaretimi taktım yine. Gizli artırmamı yapıyorum. Ön için kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir detay yok. Artırdığım ilmekler de dahil bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde artırmalar yapmaya devam edeceğiz. İlerledim. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtiğimde arkadaşlar, burada aradaki 2 ilmeğimin sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam edeceğim. Ama ön tarafta da artık bu bir ilmeğimden, baştaki bir ilmeğimden hemen yanında da gizli artırma yapacağım. İlerleyeceğim. Şişimde bir tane ilmeğim kalacak ve bu bir ilmeğimden önce de bir gizli artırma yapacağım. Ön taraf için dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi 2 artırma yapmaya başlayacağız. Şöyle ki bir düz ilmeğimden sonra ve robamızın dibinde, yine diğer tarafta da robamızın dibinde ve bir düz ilmeğimden önce ördükçe daha anlaşılır olacak. Çok kolay da bir teknik zaten. Şimdi ilk ilmeğimi yine ben ördüm ve burada bir gizli artırma yapıyorum. Bir ilmeğimden sonra örüyorum. 1 2 tane örmüş oldum. 2 düz hattımı gördüm zaten. İşaretimin de takılı olduğu yer. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Ön taraf için 4 tane ilmeğim olduğu gizli artırmada yapınca 5 tane ilmeğim oldu. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırmamı yapıyorum. Kol için 9 ilmeğim vardı. Artırmalar yapınca bir önceki sırada 11 tane ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 11 düz örüyorum. 1 2 10 11. Bu birkaç sırada ben sayıyorum ki benimle kıyaslayabilin diye. Zaten hem işaret takılı hem de zaten bu 2 sabit düz ilmeğim birkaç sıra ördükten sonra belli oluyor. O noktaya geldim. Gizli artırmamı yaptım. 2 düzümü örüyorum. Yine gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerim, bir önceki sırada 20 ilmek ördüm ve artırma yapınca 22 ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 22 ilmek örüyorum. 20, 21, 22 işaretimin takılı olduğu yerde ve zaten 2 düz hattımı gördüm.
Gizli artırmadan sonra arka için 22 tane ilmek ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol için burada da 11 tane düz örüyorum yine. 1 2 11 düzümü ördüm. İşaretimi takılı olduğu yerdeyim. 2 düz hattımı da gördüm. Bir gizli artırma yaptım. 2 düzümü ördüm. Hemen yine şurada katı açıldı, onu düzelteyim. İki düzümü ördüm. Bir gizli artırma. 2 tane örmüş oldum. Şimdi bir tane ilmeğim kaldı. Bir ilmeğimden önce bir gizli artırma. Son bir ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta hiçbir detay yok. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Yaptığımız gizli artırmalar da dahil bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu aradaki sabit 2 ilmeğim biraz belli olmaya başladı. Bunun dibinde, sağında, solunda örgümüzün her ön yüzünde gizli artırma yapacağız. Tabi baştaki bu ilk ilmeğimi örüyorum. Bu birinci ilmekten sonra gizli artırma yapıyorum. 2 düz hattıma kadar örüyorum. Yine sizin için kaç tane ördüm onu paylaşayım. İlk ilmeği ördüm, gizli artırma yaptım. 1 2 3 4 tane örmüş oldum. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim de bu sırada 13 tane oldu. Gizli artırmadan sonra 13 düz örüyorum. Düzümü ördüm. Sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerimdeyim. Arka ilmeklerimde de gizli artırmadan sonra 24 ilmek öreceğim. 1 2 23 24 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim için yine 13 tane düz örüyorum. Gizli artırmadan sonra. İlmeklerimi ördüm. 13 tane ilmeğimi, bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, 1 2 3 4, şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma ve son ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri ters olarak tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği ördüm. Yanında gizli artırmamı yapıyorum. 2 sabit düz ilmeğimi görene kadar örüyorum. Buradaki sayının bir önemi yok. Ama benimle kıyaslayabilin diye yine sayacağım. İlk ilmeği ördüm. Yanında gizli artırma yaptım. Ve sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örmüş oldum. Yani toplamda 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Bir gizli artırma. 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma. Ve kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ilmeklerimde de burada artırmalar yapmaya devam ettiğimiz için 15 tane ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 15 düz örüyorum. 1, 2,
15 tane ilmeğimi ördüm. Zaten 2 sabit ilmeğim de gayet ortaya çıktı. Hemen burayı gördüğümde bir gizli artırma yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Arka ilmeklerimi öreceğim. Burada da gizli artırmadan sonra arka ilmeklerimde 26 ilmek öreceğim. Arka ilmeklerimi ördüm. 2 sabit ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimi örüyorum. Şuradaki 2 düz hattıma kadar, yani 15 tane ilmek örüyorum. Gizli artırmadan sonra 3 4 5 15 tane ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Şişimde bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bir gizli artırma, son kalan bir ilmeğimi örüyorum. Burada da yine sayayım sizin için. Gizli artırmadan sonra 2 4 6 8 tane ilmeğim oldu. Tekrar örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka tarafta hiçbir detay yok zaten. Artırma vesaire yapmıyoruz. Bu artırmalar sadece örgümüzün ön yüzünde oluyor. Şimdi burada da sıramızı tamamlayıp tekrar ön yüze geçelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Birinci ilmeğimi ördüm. Yanına bir gizli artırma yapıyorum ve sabit 2 ilmeğime kadar örüyorum. Sabit 2 ilmeğimi gördüm. Belli oluyor zaten. Onun dibindeyim. Bir gizli artırma yaptım. 2 düz ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Kol ilmeklerim de burada. Gizli artırmadan sonra 17 ilmek örüyoruz. Ön tarafı da yine ben size sayayım bütün ilmekleri. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğim oldu. Gizli artırmada dahil saydığımda 2 düz hattıma kadar. Kol için ilmeklerimi örüyorum. İki sabit ilmeğimi gördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerimi de bu defa gizli artırmadan sonra 28 ilmek örüyorum. Artık saymama gerek yok. Zaten belli oluyor ama şaşıran, şimdi daha olayı anlamayan arkadaşlar için sayı da veriyorum. İlerledim. Arka ilmeklerimi ördüm. 2 düz hattımı gördüm. Şimdi bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimi örüyorum. 17 tane gizli artırmadan sonra kol ilmeklerimi ördüm. Aradaki 2 düzümü gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Şişimde bir tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Ondan önce bir gizli artırma, son bir ilmeğimi de örüyorum ve bu sırada da artırmamızı yapmış olduk. Arka yüzden bütün ilmekleri olduğu gibi ters olarak örüyorum. Arka tarafta hiçbir detay yok. Örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde bu bir ilmeğimizi örüyoruz. Yanında bir gizli artırma. İlerliyoruz bu sabit 2 ilmeğime kadar. Bunun sağında solunda gizli artırma. Yine bu 2 düzümün sağında solunda gizli artırma. Buradaki 2 düzümün de sağında solunda
Buradaki iki düzümün de sağında solunda gizli artırma. Şişimde bir tane ilmek kalacak. Ondan önce de bir gizli artırma yapıyorum. Son kalan bir ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde robamız yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Ön taraf içinde ilmeklerimiz çoğalarak devam edecek. Ve sonrasında roba çalışmamız bitecek. Kolları öreceğiz. O aşamaya kadar gelelim. Her sırasını tabii ki göstermeyeyim. Roba çalışmasında yeterli uzunluğa geldim. Artırmalar yaparak örmeye devam ettim ve bu uzunluk bizim için yeterli. 14 santim çalışmış olduk. Örgüsünü biraz daha küçük yapmak isteyen arkadaşlar 20 defa değil de 17 defa gizli artırma yaptığında 18 defa biraz daha örgüsü küçük olacaktır. Yine örgüsünü daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da 20 yerine 22, 23 defa da gizli artırma yaparak devam ettiğinde örgüsü biraz daha büyük olacaktır. Şimdi bizim örgümüzde bu uzunluk yeterli. Bu aşamada artık artırmalar yapmayacağız. Hem ön tarafta bir ilmekten önce ve şu iki düzümün dibinde yaparak devam ettiğimde bu aşamaya geldik. Şimdi bu 20 defa gizli artırma yaptığımızı saymakta zorlanırsanız nasıl hesaplarız? Şimdi bizler robayı ayırırken ön için 2 ilmeğimiz vardı şurada ve roba artışlarımızı da 20 defa yaptık. 19 defa da ön tarafta da yaptık ama ilk sırada burada hemen bir artış yapmamıştık hatırlarsanız. İkinci sıramızda burada bir ilmeğimizi aldık. Sonra yanında artırmaya yapmaya başlamıştık. Dolayısıyla burada da 19 defa artırma yaptık. Ve önde toplam 41 tane ilmeğimiz oldu. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. 20 defa gizli artırma yaptığınızı. Bu robamızın dibinde yani iki düzümüzün dibinde 20 defa artış yaptık. 19'da diğer tarafta olunca 2 tane de ilmeğimiz vardı. Toplamda 41 ilmeğimiz oldu. Şu iki düzüme kadar saydığımda şu an ön tarafım için 41 tane ilmeğim var. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Şöyle. Yine ben ön taraf için artırmalar yapmaya devam edeceğim. Bu bir ilmeğimin yanında artışlar yapmaya devam edeceğim. Burada ilk ilmeğimi örüyorum. Yanında gizli artırmamı yapıyorum. Artık sadece burada artırma yapacağız. Zaten şimdi kolları ayırıp öreceğiz. Şuradaki iki düzüme kadar ilerliyorum. İlerledim. İki düz hattımı gördüm. Bu iki ilmeğimden de bir tanesini bedene dahil ettim. Diğer bir tanesi kola dahil edeceğim. Burada da iki düzümden bir tanesini kola, diğer bir tanesini arka tarafa ilave edeceğim. Şimdi ön tarafta biz başlarken 41 ilmeğimiz vardı. Şurada artırma yaptım, 42 oldu. Buradaki bir düzü dahil ettim, 43 ilmeğim oldu. Benimle kıyaslayabilin diye yine ben sayı verdim. Yardımcı şişe geçeceğim size daha iyi anlatabilmek için. Bu aşamaya kadar misinalı şişe ihtiyacınız yok. Normal şişle de örüp ilerleyebilirdiniz. Ama tabii şöyle gördüğünüz gibi ilmekler çoğalıyor. Zaten örgünün ilerleyen safhalarında da misinalı şişe ihtiyacımız olduğu için yine burayı da misinayla örebilirdiniz. Şimdi kol ilmeklerimi örüyorum. Şu iki düzüme kadar ilerleyeyim. İlerledim iki düzüme kadar. Buradaki iki düzümden bir tanesini de kola dahil ettim. Ve örgümü çeviriyorum. İlerlemiyorum. Sadece buradaki kol ilmeklerimi öreceğim. Diğer şişimle devam ediyorum. Şimdi bu kol çalışmasında hiçbir detay yok. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bu var olan ilmekleri öreceğiz. Kaç ilmeğim var kolumda onu da sayacağım şimdi. Arka yüzden bütün ilmekleri şuraya kadar ters olarak örüyorum. Arka yüzden de sıramı tamamladım ve kol için tam 51 tane ilmeğim var. Örgümü yine çeviriyorum. Sadece bu 51 ilmeği çalışıyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Düz örgülerle yine şuraya kadar öreceğim. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde sadece kol çalışmamızı şuradaki gördüğünüz 51 ilmeğimi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Sonra bilek kısmında kesmeler yapacağız. Kol ağzı lastik çalışmamızı yapacağız. Tabii o aşamaya kadar ilerleyelim. Kaç sıra kaç santim ördüğümü söyleyeceğim. Şu detayı öreceğiz sadece. Kol çalışmamda yeterli uzunluğa geldim. Santim olarak baktığımda 14,5 santim örmüş oldum. Bu santimler biliyorsunuz sizin elinizin sıkılığına göre ufak tefek değişkenlikler gösterebilir. Sıralarını da
ayırdıktan sonra arka yüzden ters sıraları saydığımda da 45 sıra çalışmış oldum. Bu uzunluk benim için yeterli. Sizler tercihinize göre biraz daha uzun veya kısa yapabilirsiniz. Şimdi bu aşamada örgümün ön yüzündeyim yine. Hem kesmeler yapacağım. Bu 51 ilmeğimi 11 ilmek eksilterek 40 ilmeğe düşüreceğim. Ve aynı zamanda bir ters bir düz lastik çalışmasını kuracağım. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz. Hemen burada iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Birinci kesmemi yapmış oluyorum ve aynı zamanda düzümün yanında tersimi örüyorum. İlmeklerimi alış şeklimden dolayı ve daha düzgün düşmesini istediğim için terslerimin içinde ben kesme yapacağım. Şimdi 3 tane örmüş oldum. 3, 4, 5, 6. Burada yine 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum ve aynı zamanda ters ilmeğimi örüyorum. Bu sıralamayla düz, ters, düz, ters örerken yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ara ara bu aradaki ördüğüm ilmeklerin bir önemi yok. Göz kararı olacak şekilde 10-11 ilmek eksiltirseniz bu bizim için yeterli olacaktır. Şimdi en son tersimi yaptım. Kesmemi de yaptım. Düz, ters, düz. Yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Mesela şurada bir düz ördüm. Yine hemen burada 2 ilmeği bir alıp kesebilirim. Arada kaç tane ördüğümün bir önemi yok. Yine tersimi örerken 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir düz ördüm. Hemen burada da bir kesme yapalım. Çünkü bu sırada 11 tane kesme yapacağım dediğim gibi. Şimdi şöyle alayım. En son tersimi ördüm ve aynı zamanda kesmemi yaptım. Düz, ters, düz. Yine burada kesmemi yapıyorum. Sıranızı örerken de ilmeklerinizi sayabilirsiniz. Benim 40 tane ilmeğim kalması gerekiyor. 2, 4, 31. Şurada hemen yine 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. ...37 ilmeğim var. Burada da 3 ilmeğim kaldı. Kesme işlemini tamamlamış oldum. Şu an 40 tane ilmeğim kaldı. 51 ilmeğimden. Ve artık bu 40 ilmeğimi örgümün arka yüzüne geçtim. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Yanındaki ilmeğim düz, ters. Şöyle arka yüzden düz görünen ilmeğim üstüne düz. Şu ters ilmeğim üstüne ters yapıyorum. Burada birkaç sıra lastik çalışmamızı tamamlayacağız. Bu 40 ilmeği öreceğiz. Başka detay kalmadı. Bir ters bir düz örgüyle yeterli uzunluğa gelene kadar örelim şimdi bu lastik çalışmamızı. Lastik çalışmamda da bu kadar uzunluk yeterli. Şöyle içeriden ters sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çalışmış oldum. Yine bu lastik uzunluğuna sizler kendinizde nasıl istiyorsanız karar verebilirsiniz. İlmeklerimin hepsini kesiyorum, bu 40 ilmeğimi. Bu kol çalışmamı tamamlamış olacağım. Kesme tekniğini de bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Fark etmez. Bütün ilmekleri keselim. Yine beraber devam edelim. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım ki dikişte kullanmak için. Şimdi ipimizi bağlayacağımız yer. Ne yaptık? Ön taraftan ördük. Sonra kolu geldik, çalıştık, bitirdik. Ve örgümüzün ön yüzü bizde kalıyor. Hemen bu arka taraftan ipimi bağlıyorum. Diğer kol tarafına doğru geleceğiz çünkü. Buradaki iki ilmeğimden de bir tanesini arkaya, bir tanesini kola dahil edeceğim.
Bu iki düzüme kadar örüyorum. Burada arkayı örerken tam orta noktasını bulmam gerekiyor. Çünkü örgüm ilerledikçe bu arka ortası bizim işimize yarayacak. A ortasını yaparken orada bir kesme detayımız olacak. Tam bu orta nokta bize yön vereceği için ben hemen burada arka ilmeklerimin ortasına işaret takacağım. Şimdi arka ilmeklerimde bu iki ilmeğimden bir tanesini arka tarafa dahil edince bu taraftaki ve diğer taraftaki 62 tane ilmeğim oluyor. Tam ortasını şöyle saydım. 31 ilmek ördüm bu noktaya kadar, işaretimi taktım. Ve diğer tarafa doğru da 31 ilmek örmüş olacağım. Bu detayı da sizinle paylaşmak istedim. Buraya işaret almak istedim. Şimdi örgüme devam ediyorum. İlerledim iki düz hattıma kadar. Bu iki düz ilmeğimden bir tanesini de dahil ettim ve şimdi artık kol çalışmamı yapacağım. Kolum için yardımcı şişe geçiyorum. Aslında bu aynı şişle de örülebilir ama tabii ki daha iyi anlatabilmek adına yardımcı şişe geçtim. Ve kolum için 51 ilmeğimi örüyorum. Diğer tarafta olduğu gibi çalışacağız burayı da. Şuradaki iki düzümden birini de alacağım ve örgüme döneceğim. Ters örgülerle devam edeceğim. İlerledim. İki düzümden birini de örgüme dahil ettim. Şimdi örgümü çeviriyorum. ...51 ilmeği ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak diğer koldaki aynı uzunlukta yapalım. Zaten hiçbir kesme vesaire yapmıyoruz bu 51 ilmeğimi kolumda. Kol lastiğime geçerken kesme yapıyorum sadece. Bir detay olmadığı için burayı biz örüp geçelim. Şuraya kadar geliyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Bizler bu 51 ilmeği çalışalım. Kol çalışması için yeterli uzunluğa gelelim. Lastik çalışmasını da yapalım. İlmekleri keselim. Sonra beraber devam edelim. Diğer kol çalışmamızı da tamamladık. Son bitmiş haliyle ölçüsüne baktığımda 18 santim, 17,5-18 santim arası örmüş olduk. Şimdi artık beden örgüleriyle devam edeceğiz. En baştan ne yaptık? İpi bazen bağlayacağı yeri şaşıran arkadaşlarım oluyor. Tekrar ediyorum. Ön taraftan ilerledik. Bu kolumuzu ördük. Sonra arka taraftan ipimi bağladım. Ördüm. Bu kolumuzu örüp tamamladık. Şimdi ipimizi buradan bağlamamız gerekiyor. Yine örgümüzün ön yüzü bizde kalıyor. Ve buradaki koltuk altından ipimi bağlıyorum. İlerliyorum. Tabii örgümün başında ve sonunda artırmalar yapmaya devam ediyorum. Şişimde bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum ve son bir ilmeğimi de örüyorum. Yine burada tabii ki kruvaze çalışma yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi birkaç sıra bu ön taraftaki artırmalara devam edeceğiz. İlerleyelim şimdi. İlerledim ve şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde artık bütün örgümüzün beden çevresini örmüş olacağız. Şurada da koltuk altında da bu sırayı örerken birleşmiş olacak. Şimdi arka yüzden hiçbir detay yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu arka ortasında aldığım işareti örgüm boyunca yürütmeye devam edeceğim. Bu bize sonrasında yol gösterecek ağ ortası çalışmamızda. Devam ediyorum.
Örgümün iç yüzünden sıramı tamamladım. Şöyle baktığımızda koltuk altımda birleşmiş oldu. Şimdi örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Şişimde bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Hiçbir detay yok. İlerledim ve şişimde bir ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yapıyorum. Kalan bir ilmeğimi örüyorum ve şu şekilde örgümün iç yüzünden yine ilmekleri olduğu gibi öreceğim. İç yüzünde artırma vesaire yapmıyoruz. Sadece örgümüzün ön yüzünde baştaki bir ilmeğimizden sonra ve sondaki bir ilmeğimizden önce bu şekilde şu an şişimde koltuk altını birleştirdikten sonra da yine sağında solunda artırma yaptık ve şu an şişimde 150 tane ilmeğim var. Bu koltuk altı birleştirmesinden sonra yine ben 5-6 tane daha bu tarafta, 5-6 yine bu tarafta olmak üzere 10-12 ilmek daha artırmış olacağız. Şu an şişimde dediğim gibi 150 ilmeğim var. Bizler şu kapanmayı, kruveze kapanmayı biraz daha şöyle ilerletecek şekilde örelim. Bir detay olmadığı için biz ilerleyelim. Şu an örgümün iç yüzünden öreceğim ters örgülerle hiçbir işlem yapmadan. Örgümün ön yüzüne geçtiğimde birinci ilmeğimden sonra yine artırmamı yapacağım. Bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Son ilmeğimden önce de yine artırmamı yapacağım. Bunu şişimizde yaklaşık söylerim tabii son halini. 160 ilmek olana kadar devam edeyim. Ve artırmalarımı yaparak devam ettim. Örgümün başında ve sonunda bir ilmeğimden önce ve sonra artırmalarımı yaptım. Ve şu an şişimde 162 tane ilmeğim var. Aslında bu 160 olur, 162, 164 olur. Bu sayının belli bir standardı yok. Sizler tamamen kendi tercihinize göre şu katlanma payından bahsediyorum. Ayarlayabilirsiniz. Şu kadar mesafe benim için yeterli. 162 tane ilmeğim oldu benimle kıyaslayabilmeniz açısından. İlmek sayımı söylediğimde burayı sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Onu demek istiyorum. Şimdi artık artırma yapmayacağız. Bu var olan ilmeklerimi 4-5 sıra hiçbir işlem yapmadan öreceğim. Yine ilk ilmeği örerek alıyorum. Kenarlarda sonradan ilmek topladığımda delik bir görüntü olmasını istemediğim için ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak hiçbir işlem yapmadan kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. 4-5 sıra örelim. Sonra kesme yapacağız. Sıralarımı tamamladım. Sizinle beraber başladığımda örgümün ön yüzünden 1, arka yüzünden 2, ön yüzünden ördüm 3, arka yüzünden ördüm 4. Şu an 5. sırayı öreceğiz ve bu sırada kesme yapacağım. Örgümde yine ilk ilmeğimi örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Ortadaki ilmeklerimi öreceğim. Son kalan 3 ilmeğimde de bu 2 ilmeği bir alıp keseceğim ve son kalan bir ilmeğimi öreceğim. Zaman zaman bu şekilde kesmeler yapmaya başlayacağız. Örgümüzün başında ve sonunda şurada göstereyim. Şu tulumumda da aynı şekilde en geniş yere ulaştık. Birkaç sıra ördük. Sonra aşağı doğru inerken birkaç sırada bir kesme yaptık ki şuradaki birleştirmede çok kalın geniş olmayan bir birleştirme olmasını istemediğim için biraz şöyle hem öreceğiz hem kesmeler yapacağız. Bunu da ilk ilmeği öreceğim. Ve yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İlerliyorum şişimde 3 ilmeğim kalana kadar. Bu arada taktığımız işaretle beraber örerek devam ediyorum. Örgümün arka ortasını bulmuştum biliyorsunuz. Bu işaretimle beraber örmeye devam ediyorum. İlerledim. Şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeğimden önceki 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Arka yüzlerime bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Yine bu aşamada hiçbir işlem yapmadan birkaç sıra örelim. Şimdi örgümüzün başında ve sonunda kesme yapınca şişimde 160 tane ilmeğim kaldı.
Bu 160 ilmeğimi hiçbir detay olmadan birkaç sıra örelim. Yine örgümüzün başında ve sonunda kesmeler yapacağız. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Sıralarımı tamamladım. En son kesme yaptığım yer şöyle belli oluyor. 2 ilmeği bir alıp ördüğüm yer. Yukarı doğru örgümün ön yüzünden düz sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş oldum. Yine örgümün başında ve sonunda kesme yapacağım. Bu kesme aralıklarını böyle 7 sıra öreceğiz. Sağında solunda kesme yapacağız. İlk ilmeği ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişimde 3 ilmeğim kalana kadar ortadaki bütün ilmeklerimi örüyorum. İlerledim. Örgümün sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini bir alıp örüyorum. Son ilmeğimi de örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ve sıralarımızı tamamlayalım. Yukarıda yaptığım gibi 7 sıra ördükten sonra örgümüzün başında ve sonunda kesmeler yapalım. Yine aynı şeyi tekrar ederek hem örelim hem kesmelerimizi yapalım. Şimdi belli aralıklarla yapıyoruz çünkü örgümüzde şöyle birdenbire bir içeri girinti olmasın. Hafif bir şöyle daralması bizim için yeterli olacaktır. Şimdi dediğim sıralarla bizler hem örelim hem kesmelerimizi yapalım. Şişimizde kaç tane ilmeğimiz kaldığını söyleyeceğim. Bu arada koltuk altı dikişini de yapabilirsiniz. Örgümüzü şöyle tersine bildiğiniz gibi koltuk altından dikişimizi tamamlayabiliriz. Ve hem bedeni örelim, kesmeleri yapalım. Sonra beraber devam edelim. Örgümde kesme detayını tamamladım. Şöyle yan taraftan santim olarak ölçüsüne baktığımda 20 santim çalışmış olduk. Ne yapmıştık? Tekrar edelim. Yakamız için en geniş yere ulaştıktan sonra kesmelere başladık. Bu en geniş yere ulaşma detayı yine dediğim gibi bu kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bizim şişimizde 162 tane ilmeğimiz olmuştu. Bu 162 ilmeği hiçbir işlem yapmadan birkaç sıra ördük. Sonra kesmeler yapmaya başladık. Bunu da 7 sırada bir yaptık. Bu 7 sırada bir yapmamız da bir standart değil. Sizler kendi örgünüze göre, ilmek sayınıza göre bu aralıkları daha seyrek veya daha sık yapabilirsiniz. Tamamen göz kararı olacak şekilde aşağı doğru birazcık daralması bizim için yeterli. Bizler kendi örgümüze göre 7 sırada bir yaptık ve bunu tam 6 defa tekrar ettim. 160 ilmeğe düştü kestikten sonra. Sonra 158, 156, 154, şöyle 152 ve en son kesmemi yaptığımda da şu an şişimde 150 tane ilmeğim var. Bu tarafta 6, diğer tarafta da 6 ilmek eksiltince şişimde 150 ilmeğim kaldı. 150 ilmek kaldıktan sonra da en son kesme yaptıktan sonra da şöyle bakıyorum. 1, 2, ön yüzden düz sıramı saydığımda 2 sıra örmüş oldum. 7 sıraya tamamlamadım çünkü çok fazla bedeni genişliğine göre uzun olmasın istediğim için. Çünkü zaten kapanma payını birleştireceğiz ve şöyle 2 parmak daha 2 santim 3 santim daha öreceğiz tulumumuzun A kısmına doğru. Bu uzunluk benim için yeterli. Ve şişimde de şu an 150 tane ilmeğim kaldı. Bu aşamada yaka çevresinden ben ilmek toplayıp şu yaka çevresindeki lastiğimizi çalışacağım. Şuradaki detayı yapacağım. Bizler şimdi bu aşamada yapalım. Bunu nasıl yapacağız? Örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde bu ipimle de devam edebilirim. Şu yan taraftan ilmek toplamaya başlayacağım. Ama kafası karışan arkadaşlarım olacağını düşündüğüm için tekrar bu böylece bekleyecek arkadaşlar. Burası böyle beklesin. Şişimizde, ipimiz de aynı şekilde. Tekrar yeni ipimi alıyorum. Hemen uç kısmından şöyle uç kısmından buradan ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. Zaten örgümün kenarlarını ben örerek almıştım. Sıramı takip ederek ilmeklerimi toplayacağım. Burada çok fazla sık sık da toplamam. Sonrasındaki görüntü bol bir görüntü olacağı için hoş durmaz. Çok seyrek de toplamayalım. Bu sefer çevresinde toplayacağımız ilmeklerimizde toplama yapar. Örgünüze göre ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Şimdi ben şöyle gördüğüm her düzümün içinden çıkarıyorum. Çok sık olmasını istemediğim için arada bir şöyle atlayacağım. Bir hemen yanındaki düzümün değil de bir üstteki düzümün içinden gireceğim.
Şurada her düzümün içine batıyorum. Zaman zaman sıradaki düzümün değil de bir üstteki düzümün içinden batarak ilmeklerimi toplayacağım. Yine burada bir üstteki sıradan ilmeğimi çıkardım. Şöyle yine bir üstündeki sıradan ilmeğimi çıkar. Şu yaka çevresine geldiğimizde burada şu üçgen kısım var ya arkadaşlar, kurveze çalışması için genişletmeye başladığımız yer. Burada atlama yapmadan her sıradan çıkaralım. Buna gerek yok çünkü buradaki kesmeler olduğu için kasma yapmasın. Sıramı takip ederek ilmekleri çıkarıyorum. Atlama yapmaya gerek yok burada yani. Devam ettim. Omuz kısmındaki, ense kısmındaki detaya geldim. Burada gördüğüm yerden her sıradan gireceğim. Şöyle belli oluyor zaten. Burada sıramı takip ederek ilmeklerimi çıkarıyorum. Şu an kol kısmındaki yerdeyim. Her sıradan bir ilmek çıkarıyorum. Burada tamamen şu belli olan her sıradan bir ilmek çıkararak devam ediyoruz. Yine aynı şekilde burada da ilmeklerimizi toplayalım. Sonrasında yine beraber devam edelim. Evet, yaka çevremden şöyle baktığımızda ilmeklerimi topladım. Tabi burada misinalı şiş edinmemiz de bizim için daha rahat ilmek toplamamızı sağlayacak. Şimdi bu örgümü çeviriyorum. Örgümün iç yüzünden bir ters bir düz lastik çalışmama başlıyorum. Buradaki topladığımız ilmeklerin hepsini düz olarak da örebilirsiniz. Öyle de güzel olur. Ama ben bir ters bir düz lastik çalışmasıyla yapmak istiyorum. Sizler tercihinize göre bu yaka çevresindeki ilmekleri hepsini düz olarak örebilirsiniz. Bu topladığımız ilmek sayısının bir önemi yok. Çünkü bu herkesin örgüsüne göre değişir. Örgümüzün büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Kenarındaki ilmek alış şeklimize göre. Bunda da ördüğümüzde ilmekleri kıvırıp dikeceğiz. Çok kasan veya çok bol duran bir görüntü olmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Bir sayısı yok yani. Önemli değil o. Şimdi buradaki bütün ilmekleri bir ters bir düz olarak öreceğim yaka çevresindeki. Bu örgümün bedeninde bekleyen şişime hiç dokunmuyorum. Sadece yaka çevremi öreceğim. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Şimdi bir şu sırayı örelim bir ters bir düz olarak.
Bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şuradaki ipimi bağlayacağım. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Tamamen bu topladığımız ilmekleri düz olarak örebilirsiniz dediğim detaylı tabii ki örgümüzün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak çalıştığımızda bu pat çalışmasını yapabilirsiniz. Bizler şimdi lastik çalışmamıza devam edelim. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzleri düz, yanındaki ilmeğim ters, düzün üzerine düz, tersin üzerine ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar bu ilmekleri çevremden topladım. İlmekleri bir ters bir düz olarak ördüm ve sıralarımı tamamladım. Şöyle örgümün ön yüzünden ters sıralarım saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüş oldum. Burada ilmeklerimi hepsini keseceğim. Keserken çok sıkmadan kesmeye dikkat edelim. Sonrasında dikiş yaparken örgümüz kasmasın. Örgümüzle aynı esneklikte kesmeye dikkat edelim ve istediğiniz kesme tekniğiyle de ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Bunun da bir önemi yok. Şimdi bu bütün ilmekleri ben keseyim. Sonra dikişimizi nasıl yapacağız onu göstereyim. İpi de biraz uzun keselim dikişte kullanmak için. Şimdi bizler bu kesmeyi tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi dikişimizi yapabiliriz. Şurada bir ipim vardı. Onu da içine alıp iğne yardımıyla temizledim. İpimi de biraz uzun bırakmıştım dikişte kullanmak için. Hemen iğnemi geçirdim. Şöyle ilk ilmeği topladığım yerden en uç kısmından başlıyorum. Uygun yerlerden dikerek burayı tamamlayacağım. Sırayla dikiyorum. Şu ilmeklerim var ya, her bir telimin içinden batarak sırayla dikeceğim. Çok sıkmadan örgümüzle aynı esneklikte bir dikiş yapalım. Bir örgümdeki şu telimden bir ilmeklerimi kestiğim yerden alıp dikiyorum. Devam ediyorum dikmeye. Karşılıklı getiriyorum. Zaten bir sağdan bir soldan dikerek çok sıkmadan dikişimi tamamlıyorum. Artık misinalı şiş edinmeniz gerekiyor. Örgümüzü kapalı bir şekilde yuvarlak örgüyle öreceğiz. Kestirme yapmadan önce bu kenardaki yaptığım pat çalışmasından da ilmek toplamam gerekiyor. Bunun için de zaten bekleyen ipimi değerlendirerek buradan ilmeklerimi toplayacağım. Tığ yardımıyla da ilmek çıkarabilirsiniz. Hemen bu en son ilmeğimin yanından sıramı takip ediyorum. Şuradan girdim. Bir ilmek çıkardım.
İkinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Bir tane daha çıkarıyorum. 4 tane ilmek çıkarmış olacağız. Diğer taraftan da aynı şekilde. Tabi burada bir ipimiz yok. Bunu da nasıl yapalım? Hemen şu uçtaki şu tek telleri 4 tanesini şişime geçirerek ilmek elde edeceğim. Yanından takip ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi elde etmiş oldum. Şimdi buradaki ipimi de keseceğim. Burayla işim bitti çünkü ipimi tekrar bağlayacağım. Şimdi tulumuma devam edeceğim. Bu aşamayı anlatırken biraz hızlı geçtiğimi fark ettim. Tekrar önce bir burada size anlatacağım. Ne yaptık? En son şu patları diktikten sonra 4 ilmek buradan, 4 ilmek buradan çıkardık. Ve bu aşamada örgümüzün bedenine misinalı şişi geçirmemiz gerekiyor. Eğer ki normal şişle ören arkadaşlarım varsa. Misinayla örüyorsanız zaten sıkıntı yok. Şimdi misinalı şişte örgümüz ve şu şekilde kapatacağımız için şuradaki 22 ilmeğimi ayrı bir şişe aktaracağım. Ama ondan önce şöyle örgümü bir çeviriyorum. Ve misinam 1 metre misinalı şişimin tabii ki bolluğunu örgümün herhangi bir yerinden çıkarıyorum. Çünkü iki ucu da şöyle denk gelmesi için misinamın fazla gelen kısmını örgümün herhangi bir yerinden çıkardım. Şu halindeyken örgümüz bu taraftaki ilmeklerimden 22 tanesini ayrı bir şişe aktarıyorum. Yine 3 olur, 3,5 olur. Bu aktardığım şişin bir önemi yok aslında. 4 numara olur. Bu 22 ilmeğimi şöyle boş olarak geçiriyorum. Şu şekilde örgümüz böyle bir hal aldı. Bu şişe geçirdiğim ilmeklerim alt tarafta kalacak. Şu misinalı şişim de üst tarafta kalacak. Buradan iki ilmekleri beraber alarak öreceğiz. Arada benim elimde 60 santim 80 santim misinalı şişim var, ancak sizlere göstermek için 1 metre misinayla kısa örgüyü nasıl öreriz, yuvarlak örgüyü nasıl öreriz, bunu göstermek için 1 metre misinalı şişim takılı örgümün bedeninde. Ve şişlerimin ucunu şöyle denk getirebilmem için misinanın bol kısmını örgümün herhangi bir yerinden çıkarıyorum. Ayrı bir şiş alıp 22 tane ilmeğimi ayrı şişe alacağım. Ve şişimin diğer ucunu getirdim. Şu şekilde. Topladığım ilmeklerimin 22 ilmeğin üstüne denk getirdim. Tekrar ipimi alıyorum. Burada ipimi bağlayarak örgüme başlıyorum. Bu 22 ilmeğimi beraber öreceğim düz örgülerle. Üstteki şişimdeki ilmeğimin içinden ve alttaki şişimdeki ilmeğimin içinden geçtim. İpimi buradan çıkardım. İlmeklerimi serbest bırakıyorum. Üstteki ilmeğimin alttaki ilmeğimin içinden geçiyorum ve ikisini beraber örüyorum. Bu sıralamayla bu ilmeklerimi öreceğim. Üstteki ilmeğimin içinden alttaki ilmeğimin içinden geçtim. Aynı anda iki ilmeğimin içinden birden ipimi çıkardım, ilmeğimi çıkardım. Biraz burası sık olmuş. Evet, o yüzden zorlanıyorum. Şimdi devam ediyorum.
Şurasını şöyle kastığı için zor ördüm. Evet. Artık birleştirmemizi yaptım ve şimdi bu 22 ilmeğimin ortasını bulacağım. Şurada birleştirdim. Şu ilmeği birleştirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şurası benim örgümün orta noktası. Burada da işaret almak istiyorum. Arka tarafta olduğu gibi ön ve arka ortasını bulmuş olduk. Ağ çalışmasını yaparken bu işaretler bize yol gösterecek. Sadece arka tarafta takılı olması da bizim için yeterli ama size anlatırken daha rahat anlatmak adına burada da işaretimi aldım. Bu 22 ilmeğimin tam ortasında 11 ilmek bu tarafta var. İşaretimi taktım. 11 ilmek de bu tarafta var. Şimdi hiçbir işlem yapmadan tamamen yuvarlak örgüyle örgümüzü örüp ilerleyeceğiz. Şişimizde kaç tane ilmeğimiz oldu onu sayacağım. Şu an şişimde 136 tane ilmeğim var örgü bedenimde. 136 ilmekle örüp ilerleyeceğiz ağ çalışmasına kadar. Şöyle ki buradaki kapanmayı, şu beraber ördüğümüz detay var ya, bunu siz yine örgünüzün genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. İlla ki 22 ilmekle birleştirmek zorunda değilsiniz. Şuranın biraz daha üst üste gelmesini istiyorsanız 25 olur. 26 olur. Daha böyle geride durmasını istiyorsanız da 18 ilmek üzerine, 18 ilmek sağda, 18 ilmek solda olacak şekilde üst üste getirip beraber örersiniz ilmekleri. Sizler ayarlayabilirsiniz. Devam ediyorum. Şu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi örgümü diğer ucunu denk getirmem için kablomu şu şekilde çektim. Tekrar bu görüntüyü verip örmeye devam ediyorum. Kablonun uzun kısmını herhangi bir yerden çıkarıyoruz. İki şişimizin ucunu bir araya denk getirip örmeye devam ediyoruz. Hiçbir zorluğu yok aslında. İlerledim. Şimdi şuradaki ipimi de sabitleyeyim. Yok burada. Tamamen yuvarlak örgüyle örgümüzün ön yüzünde bizde kalacak şekilde ilerleyeceğiz. Birkaç sıra yapacağız bunu. Sonra ağ ortası için kesmeler yapacağız. Ayrı ayrı paçalarımızı öreceğiz. Şimdi bizler ilerleyelim. Sıralarımı tamamladım. Yan taraftan ölçtüğümde şöyle bakıyorum. 23-23,5 santim arası örmüş olduk. Şu birleştirdiğim yerden itibaren ölçtüğümde 3 santim çalışmış olduk. İçeriden de tam birleştirdikten yukarı doğru ters sıralarımı saydığımda da 2, 4, 6, 8, 10 sırada ters sıralarımı çalışmışım. Şimdi bu aşamada artık beden uzunluğunu tamamladık. Paçaları öreceğiz. Ondan önce arka taraftaki işaretimin olduğu yerde ağ ortasının için 6 ilmek bu tarafta, 6 ilmek bu tarafta olmak üzere 12 ilmek keseceğim. Tek paçamı 62 ilmekle çalışacağım. Diğer paçamı da 62 ilmekle çalışıp tamamlayacağım. Şimdi örgümde yuvarlak örgü tekniğiyle örerek misinalı şişte devam ettim örgümü ve işaretimin olduğu yere kadar geldim. Burada işaretimden önce 3 ilmeğim var. İşaretimden sonra da 3 ilmeğim olmak üzere bu 6 ilmeği keseceğim. Bu işareti almamın nedeni de buydu. Şimdi
Eğer ön tarafta işaret almadıysanız gelirsiniz, burada ipiniz burada olur ve buradaki işaretimizden önceki 3 ilmeği ve işaretimizden sonraki 3 ilmeği kesersiniz. Sonra 62 ilmek örersiniz. Burada 6 ilmek kesersiniz ve bu tarafta da zaten 62 ilmek kalmış olacak. Ama şimdi burada anlattığım gibi işaretimden önce 3 ilmeğim var. Burada kesme yapmaya başlıyorum. 6 tane ilmek keseceğim. Birinciyi kestim. 2 3 4 5 6 ilmeğimi kestim. Bildiğiniz kesme tekniğiyle kesebilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Şimdi ilerliyorum. Yine buradaki işaretimden önce 3 ilmeğim kalana kadar örerek ilerliyorum. Şunu aldım. İlerledim. İşaretimden önce 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi, daha doğrusu 3 ilmek bu tarafta, 3 ilmek diğer tarafta olmak üzere burada da 6 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 ve 6 ilmeğimi kestim. Şimdi önce şuradaki kesme yaptığım noktaya kadar olan şişimdeki 62 ilmeği örüp çalışacağım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak çalışacağım. Evet, A ortası için kestiğim yere geldim. Örgümü burada çeviriyorum. Bu taraftaki 62 ilmeğim şişimde bekleyecek. Sadece tek paça için olan buradaki ilmeklerimi çalışacağım. Kesme, artırma vesaire bir şey yapmayacağım. Sadece bilek kısmındaki lastik çalışmasına geçmeden önce yine kol ağzında yaptığımız gibi kesmeler yaparız. Sonra lastiğimizi çalışınca tek paça çalışmamızı tamamlamış olacağız. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Şuraya kadar. Şu A ortası için kesme yaptığım yer var ya, buraya kadar öreceğim. Sonra ilerledim. Yine burada örgümü çeviriyorum. Kesme yaptığım yerdeyim çünkü örgümü çevirmem gerekiyor. Ön yüzde düz olarak örüyorum. Arka yüzde ters olarak öreceğim. Sadece şuradaki ilmeklerimi yeterli uzunluğa gelene kadar çalışalım. Sonra beraber devam edelim. Örgümdeki tek bacak çalışmasını tamamladım. Ayırdıktan sonra iç yüzden ters sıralarımı saydığımda 51 sıra çalışmış oldum. Santim olarak da ölçtüğümde 17,5, şöyle 18 santim örmüş oldum. Şimdi biz bu 62 ilmeğimizi ördükçe ben kesmeye karar verdim. Nasıl yaptım? Çok geniş bir çalışma olacaktı. 4 ilmek eksilttim. Bu şöyle göstereyim. 62 ilmeğimde bir miktar ördüm. Misal 10 sıra ördüm diyelim. Sağında solunda birer ilmek eksilttim ve 60 ilmeğe düştüm. Yine bir miktar ördüm. 10-12 sıra diyelim. Sağında solunda eksiltme yaptım ve 58 ilmeğe düşürdüm. Tek paçamı 58 ilmekle tamamlamış oldum. Şu an şişimde 58 tane ilmeğim var ve lastik çalışmasına geçeceğim. Lastik çalışmasında da biliyorsunuz kolda olduğu gibi tek sırada kesmeler yapacağız. Burada da 13 tane ilmek keseceğim ve 45 ilmeğe düşüreceğim. 45 ilmekle lastik çalışmamı yapacağım. Şimdi hem lastik kurulumunu yapalım hem de 13 ilmek keselim. Bu aşamada lastik çalışmamıza geçiyoruz. Bir ters bir düz örgüyle ve terslerimin arasında ben yine
Ara ara ilmek keseceğim. Bunu da 13 defa yapacağım. Şişimde 45 tane ilmeğim kalacak. 45 ilmekle de lastik çalışmamı yapacağım. Şimdi bir ilmek kestim. Hiç aradaki ördüklerimin yine bir önemi yok. Önemli olan burada 12-13 ilmek kesmek. Hem lastiğimi kuruyorum bir ters bir düz, hem de ara ara kesmelerimi yapıyorum. Aynen kolda olduğu gibi, kol ağzındaki lastik çalışmamda yaptığım gibi. Kesmelerimi tamamladım. Hem bir ters bir düz lastik kurulumunu yapmış oldum. Örgümü çeviriyorum. Ve örgümün arka yüzünde de terslerin üstüne ters, düzlerin üzerine düz olarak bu lastik çalışmasını tamamlayalım. Kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim. Bütün ilmekleri de keselim. Sonra yine beraber devam edelim. Şu an 45 tane ilmeğim kaldı şişimde. Lastik kısmını tamamladım. İlmeklerimi de kestim ve ipimi de biraz uzun bıraktım ki dikişte kullanmak için. Kaç sıra ördüm? Ters sıralarımı saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra çalışmış oldum. Şimdi diğer taraftan ipimi bağlayacağım. Buradaki ilmeklerimi çalışacağım şimdi. İlerledim. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Buradaki 62 ilmeğimizi de diğer tarafta nasıl çalıştıysak keserek 58 ilmeğe düşürmüştük. 4 ilmek kesmiştik sağından solundan. 58 ilmekle paçamızı tamamladık. Sonra bilek kısmına gelince burada 13 tane ilmek kestim ve 45 ilmekle de lastiğimizi tamamlamıştık. Aynı şekilde burada da çalışıp tamamlayalım. Aynı uzunlukta, aynı sayılarda. Sonra ilmeklerimizi keselim. A ortasındaki dikişimizi yaptıktan sonra ön taraftaki bağcığımızı çalışalım. Diğer tarafı da tamamladım. Şimdi bacak arası dikişimizi yapalım. Tulumumun tersini çeviriyorum. Şu şekilde üst üste getirip bildiğiniz gibi dikişle birleştirebilirsiniz. Şimdi tam şu uç kısımdan başlayacağım, ilerleyeceğim. A ortasını da dikeceğim. Diğer tarafa doğru burada dikişimi bitireceğim. Bacak arası dikişimi tamamladım. Bağcık çalışmasıyla devam edeceğiz. Bağcık çalışması için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacım var. 3 numara olur, 3,5 numara olur fark etmez. Benim elimde 3,5 numara vardı. Bununla bağcığımı çalışacağım. Şimdi yakamızın en geniş yerini buluyorum. Şu tarafta iç yüzünü çeviriyorum. Hemen şöyle içeriden herhangi bir yerden şişimi geçirdim. Bunları ilmek olarak kabul ediyorum. 3 tane ilmek yaptım. Şöyle ipimi bağlıyorum buradan. Ve bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. Şöyle ilmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırdım. Bu 3 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum.
Şişimi kaydırdım. İlmeklerim şişimin diğer ucuna geldi. Yine 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tamamen bu teknikle bağcığımızı yeterli uzunluğa gelene kadar yapıyoruz. Bu kadar uzunluk yeterli. Bu 3 ilmeğin üçünü birden topladım. Hepsini bir şöyle kestim. Tekrar sabitledim. İpimi burada kesiyorum. Kalan ipi de iğne yardımıyla içine alacağım. Buradaki ipimi de yine iğne yardımıyla içine alıp temizleyelim. Şimdi klasik zıvınlarda biliyorsunuz bu bir ucundan buradaki bağcığımızı çalıştık. Üç yüzündeki diğer ucundan da bağcığımızı çalışıyoruz. Onu uzun çalışıyoruz bir hayli. Uzunca çalıştığımızı düşünelim. Onu getiriyoruz örgünün içinden. Şöyle yan tarafına doğru buradan çıkarıyoruz o bağcığı. Bağcığı çıkardığımızı düşünelim. Örgünün arka tarafından dolandırıp bu iki ucu bağlayıp yapanlar da var. Ama ben o şekilde yapmayacağım. Şimdi burada içeride zincir çekerek birleştirme yapacağım. Kısa zincirler çekeceğim. Bağcığımı öyle çalışacağım. Şimdi bu taraftaki bağcığım için şöyle karşısına denk gelecek yerde bakıyorum. Şuradan ilmek alacağım ben. İstiyorsanız sizler anlattığım gibi de yapabilirsiniz. İçeriden bağcığınızı çalışırsınız. Uzatıp şu taraftan örgünün yan tarafından çıkarırsınız. Çengelli iğne yardımıyla ya da örerken burada bir ilik çalışırsınız. Sonra o bağcığı uzattığınız arka taraftan dolandırıp burada fiyonkla birleştirebilirsiniz. Şurada tek telleri alarak 3 ilmeğimi buradaki bağcığımı kaç santim ördüğümü söylemedim. Hemen ona bakalım. 29-30 santim arası örmüş oldum. Bu uzunluğu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz zaten. Burayı da aynı uzunlukta çalışalım. Üç ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgümü hiç çevirmiyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna kaydırdım. Bu 3 ilmeği sürekli düz olarak örelim yeterli uzunluğa gelene kadar. Yine 3 ilmeği birden alıp keselim. Buradaki bağcık çalışmamızı tamamlayalım. İç yüzündeki bağcık detayını yapalım. Buradaki bağcığımı da tamamladım. Şimdi ilmek alırken burada 3 telinden birden almıştım ya.
Yanındaki 3 teli de şu ipimle sabitleyeceğim ki burada çok gevşeklik olmasın. Bağlarken ki bıraktığım ipi değerlendirmiş oluyorum. Hem de ipimi gizlemiş oluyorum. Şu şekilde rastgele sağından solundan girelim. Bağcığımızı şöyle bağladığımızda destek olsun bu geçirdiğimiz ip aynı zamanda. Ve ipi de dibinden kesmeyerek daha sağlam yapmış oluruz. İçinden geçirdim ipimi. Şimdi kesebilirim. 300'ünü de zincirle yapacağım bağcığımı dediğim gibi. Elinizde bulunan herhangi bir tığ ile, örgüye uygun bir tığ ile, elimde benim 2 milimlik tığım vardı. Buradaki en geniş yerden içini çeviriyorum. Şuraya rastgele giriyorum. Zincirimi çekmeye başlıyorum. Buradaki ipimi de içine alarak yürütüyorum. Yaklaşık 55-60 tane zincir çekiyoruz. Sonra ipimizi kesiyoruz. Bu kadar uzunluk yeterli. Bağlayabileceğimiz uzunlukta olsun. Tamamdır. Burada düğüm atacağım. Tulumumu şöyle yerleştiriyorum içeri doğru. Baktığımda karşısına denk gelecek yerde ama yan taraftan tulumumu şu kol altı yerinden ilmeğimi, daha doğrusu şöyle tığımla gireceğim. Şurası, şuradan 2 telimi aldım. Zincir çekiyorum aynı şekilde. İç yüzden de bağcık çalışmamızı tamamlamış olduk. Tulumumuzun büyüklüğü 6 ay uyumlu oldu. 6 ay 1 yaş arası giyilebilecek ölçüde oldu. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereyim. Siz ona göre karar verirsiniz. Omuzdan paça uzunluğuna baktığımda 52 santim. Genişliğine şöyle bakalım. 27 santim. Yakadan ortasına kadar baktığımda 35 santim. Paçasının uzunluğuna tekrar bakalım. 18 santim. Kolumuzun son uzunluğuna tekrar bir bakalım. 16 santim. Yakadan kol ucuna kadar 28 santim ölçülerde çalışmış olduk. Daha büyük veya daha küçük nasıl çalışırsa hemen onu anlatmaya çalışayım. Yeni doğan için bizler kendi tulumumuzu 50 ilmekle başlamıştık. Yeni doğan 0-3 aylık gibi başlamak isteyen arkadaşlarım 44 ilmek atarak yine önler 2, kollarımıza 7, arka 18, kol 7, ön
2. Tabii bu aradaki sabit 2 ilmeğim aynı şekilde kalacak ve toplamda 44 ilmekle tulumlarını çalışabilirler. Bizler şu roba artışını 20 defa yapmıştık. Sizler de tercihinize göre gidişata bakarsınız, büyüklüğünü. 19 sıra yapabilirsiniz roba uzunluğunu. 18 sıra yapabilirsiniz. Yeni doğan tulum çalışması elde etmiş olursunuz. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da 1 yaş, 1,5 yaş arası yakasına 60 ilmek atarak başlayabilirler. 3 ön, 11 kol, 24 arka, 11 kol, 3 ön olacak şekilde tulumlarına başlayabilirler. Yine roba uzunluğunu, şu roba uzunluğunu 20 değil de 22, 23 yaptığında da daha büyük tulum çalışmış olursunuz. Şu aradaki 2 ilmeğim yine sabit kalacak. Sağında solunda tabi roba artışı. Yine elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tulumun ben kulaklı bere çalışmasını da yaptım. Onunla beraber kombinleyerek tulumunuzu çalışabilirsiniz. Daha farklı çalışmalarda görüşmek üzere. Tabi kanalıma abone olursanız bunlardan haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.